Walton ailesinin hikayesi, Amerikan girişimciliğinin ve perakende sektörünün en önemli başarı öyküsüdür. Bu hikaye, büyük şehirlerin finans merkezlerinde değil, Amerika'nın kırsalındaki küçük bir kasabada Sam Walton adlı mütevazı bir adamın temel bir inancıyla başladı. Sam Walton, 1918 yılında Oklahoma'da doğdu ve perakende dünyasına girmeden önce bile çalışma ahlakı ve tutumluluk konusundaki inancıyla tanınıyordu. Sam Walton'ın perakende kariyeri, 1940'larda bir JCPenney mağazasında edindiği deneyimle başladı. Bu dönemde perakendeciliğin sadece mal satmak değil, aynı zamanda müşteri hizmeti ve fiyatlandırma stratejisi sanatı olduğunu öğrendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra ilk mağazasını Arkansas, Newport'ta açtı. Bu erken girişim, onun sınırsız enerjisini, müşterilerle kurduğu kişisel bağı ve risk alma isteğini ortaya koydu. Ancak buradaki başarısına rağmen yüksek kira nedeniyle mağazayı kaybetmesi ona perakendenin sadece satıştan ibaret olmadığını, aynı zamanda mülkiyet kontrolü ve sözleşme yönetimi gerektirdiğini acı bir şekilde öğretti. Bu deneyimden ders alan Sam, 1950 yılında Arkansas'ın Bentonville kasabasına taşındı ve Walton's Five and Dime adıyla bilinen bir dükkan açtı. Bu dönemde Sam'in temel ticari felsefesi kristalleşti. Müşteriye her zaman en düşük fiyatı sunmak. Onun sloganı basitçe "Everyday Low Prices" oldu. Bu, rakiplerinin yaptığı gibi dönemsel indirimlerle müşteriyi tuzağa düşürmek yerine fiyatta istikrar ve güvenilirlik sunmak anlamına geliyordu. Bu taahhüt kısa sürede sadık bir müşteri tabanı yarattı. Kurucu Sam Walton, doğum 1918, ölüm 1992, ilk Walmart Discount City mağazasını 1962'de Arkansas'ın Rogers kasabasında açtı. Onun stratejisi yüksek kar marjı yerine yüksek hacim ve düşük kar marjı üzerine kuruluydu. 1962 yılı dönüm noktası oldu. Büyük rakiplerin göz ardı ettiği küçük ve kırsal pazarlarda Arkansas'ın Rogers kasabasında ilk Walmart Discount City mağazasını açtı. O günlerdeki baskın perakendeciler büyük metropollerde yoğunlaşırken Sam Walton'ın vizyonu büyük balıkların olmadığı küçük göletlere odaklanmaktı. Bu strateji sadece rekabeti düşürmekle kalmadı. Aynı zamanda kırsal kesimdeki Amerikalı tüketiciye büyük şehirlerdeki indirimli fiyatlara erişim sağlayarak devrim yarattı. Sam Walton'ın bu dönemin en belirgin özelliği olan tutumluluk kültü, şirketin DNA'sına işlendi. O, lüks arabalar yerine eski bir kamyonet kullanır, şirket tasarruflarını operasyonel verimliliğe yatırırdı. Bu kültür tüm çalışanlara yayıldı. Masrafları düşük tut, tasarrufu müşteriye yansıt, bu sürdürülebilir düşük fiyatların tek yoludur. Walmart'ın başarısı sadece Sam Walton'ın müşteri dostu yaklaşımı ve düşük fiyat felsefesiyle açıklanamazdı. Gerçek dehası fiyatları sürekli kılmak için kurduğu devrim niteliğindeki lojistik ve tedarik zinciri sisteminde yatıyordu. Sam Walton, 1970'ler boyunca dağıtım merkezlerini, mağazalarının birbirine yakın olduğu bir merkez halka stratejisiyle kurdu. Bu, ürünlerin rakiplerinden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde mağaza raflarına ulaşmasını sağladı. Walmart, bu süreçte çapraz yerleştirme sistemini mükemmelleştirdi. Walmart'ın en büyük rekabet avantajı çapraz yerleştirme lojistik sistemiydi. Bu sistem, ürünlerin depolarda uzun süre stoklanmasını engeller, bunun yerine gelen tırlardan çıkan ürünlerin hızla ayrıştırılıp doğrudan mağazalara gidecek tırlara yüklenmesini sağlar. Bu, depolama maliyetlerini ve zamanını dramatik bir şekilde düşürdü. Sam Walton, aynı zamanda perakende sektöründe teknolojinin gücünü en erken anlayan öncülerden biriydi. 1980'lerde Walmart, sektörde devrim niteliğinde olan barkod okuyucular ve uydu iletişim sistemlerini kullanan ilk şirketlerden biri oldu. Walmart'ın uydu iletişim sistemi kurması o dönem için devasa bir yatırımdı. Ancak bu, Bentonville'deki genel merkezin binlerce mağazayla anlık olarak iletişim kurmasını, envanterlerini izlemesini ve tek bir merkezden hızlı karar almasını sağladı. Bu teknolojik üstünlük, şirketin tüm envanterini anlık olarak takip etmesini, hangi ürünün nerede satıldığını bilmesini sağladı. Verimlilik, fiyat avantajını daha da keskinleştirdi. Walmart, büyük hacimli alımlar yaparak tedarikçilerinden düşük fiyatlar talep etti. Bu durum, eleştirmenlere göre tedarikçiler üzerinde haksız bir baskı yarattı. Ancak Sam Walton'ın bakış açısı basitti. Tedarikçinin maliyetini düşürmesine yardım et. Böylece o da fiyattan tasarruf edebilir. Walmart, tedarikçileriyle veri paylaşarak onların da kendi envanter ve üretim planlamalarını optimize etmelerine yardımcı oldu. 1992 yılında Sam Walton vefat etti. O, sadece Amerika'nın en zengin insanı olarak değil, aynı zamanda perakende sektörünü sonsuza dek değiştirmiş bir vizyoner olarak tarihe geçti. Vefatının ardından hisselerin büyük çoğunluğu, karısı Helen ve 4 çocuğuna, Rob, Jim, Alice ve John devredilen ve aile servetini koruyan holding şirketleri, Walton Enterprises LLC ve Walton Family Holdings Trust aracılığıyla yönetilmeye devam etti. Walton ailesi kontrolü sürdürmek amacıyla hisselerin çoğunluğunu, genellikle %50'nin üzerini aile holdingleri aracılığıyla yönetir.
Bu yapı, hisselerin borsa spekülasyonlarına karşı korunmasını ve uzun vadeli aile vizyonunun uygulanmasını sağlar. Bu kontrollü geçiş, Walmart'ın kurucunun ölümünden sonra da başarılı bir şekilde büyümesine olanak tanıyan ana faktör oldu. Aile, yönetim kurulu pozisyonları ve kilit karar alma süreçleri aracılığıyla şirketin temel felsefesinden sapmamasını sağladı. Rob Walton, babasının ardından uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yaparak kurumsal sürekliliği sağladı ve küresel genişlemeyi denetledi. Jim Walton, ailenin finansal çıkarlarını yöneten Arvest Bank'ın yönetiminde aktif rol aldı. Alice Walton, kendini sanata ve kültüre adadı. Crystal Bridges, Amerikan Sanatı Müzesi'ni kurarak, ailenin zenginliğini kültürel miras alanında etkili bir şekilde kullanmasının sembolü oldu. John Walton, 2005'te vefat etti. Eğitim alanında hayırseverlik faaliyetlerine odaklandı. Walton ailesinin etkisi sadece Walmart'ın mağazaları ve hissedar değeriyle sınırlı değildir. Bu etki, Walton Aile Vakfı aracılığıyla toplumsal ve siyasi alanlara yayılır. Vakıf, ABD'nin en büyük ve en etkili hayır kurumlarından biridir. Vakfın temel odak alanları genellikle tartışmalara yol açan ancak ailenin değerlerini yansıtan konulardır. Vakıf, özellikle charter okulları ve okul seçiminin savunucusudur. Geleneksel devlet okulu sistemine karşı çıkarak ebeveynlere ve öğrencilere daha fazla seçenek sunulmasını savunan politikaları finanse etmiştir. Bu, sendikalar ve kamu eğitimi savunucuları tarafından devlet okullarını zayıflatma girişimi olarak eleştirilmiştir. Vakıf, Mississippi Nehri Havzası ve okyanus koruma projelerine büyük yatırımlar yaparak çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Bu, Walmart'ın çevresel ayak izi eleştirilerine karşı bir denge unsuru olarak görülmüştür. Walton Aile Vakfı, özellikle eğitim reformu ve çevresel koruma alanında ABD'deki en büyük bağışçılardan biridir. Bu hayırseverlik, ailenin toplumsal ve siyasi gündem üzerindeki nüfuzunu artırmıştır. Walton ailesi üyeleri siyasi kampanyalara ve düşünce kuruluşlarına önemli bağışlar yaparak siyasi süreç üzerinde nüfus sahibi olmuşlardır. Bu bağışlar genellikle iş dostu, düşük vergi ve az düzenlemeli politikaları destekleyen adaylara yönlendirilmiştir. Ailenin bu siyasi etkisi onların perakende sektöründeki tekelci gücünü koruma çabası olarak görülmüş ve eleştirilmiştir. Walmart'ın hızlı ve devasa büyümesi sürekli ve kapsamlı eleştirilerle gölgelenmiştir. Bu eleştiriler şirketin iş modelinin temelini, yani düşük maliyetli operasyon felsefesini hedef almıştır. Walmart, ABD'deki en sendika karşıtı büyük şirketlerden biri olarak bilinir. Şirket, çalışanlarının sendikalara katılmasını önlemek için agresif taktikler kullanmıştır. Eleştirmenler, bu tavrın çalışanların daha iyi ücret ve haklar talep etmesini engellediğini ve şirketin düşük maliyetli iş gücü modelini sürdürmesine yardımcı olduğunu iddia etmiştir. Şirket, uzun yıllar boyunca düşük ücret politikaları ve yetersiz sağlık sigortası teklifleriyle eleştirilmiştir. Bu durum, bazı çalışanların devlet yardımlarına bağımlı hale gelmesine yol açmış ve eleştirmenler, Walmart'ın maliyetlerini vergi mükelleflerine yüklediğini savunmuştur. Walmart, ABD tarihinde en büyük cinsiyet ayrımcılığı davasıyla karşı karşıya kalmıştır. Milyonlarca kadının terfi ve ücretlendirmede ayrımcılığa uğradığı iddia edilmiştir. Her ne kadar yüksek mahkeme davayı toplu dava statüsünde reddetse de, bu dava Walmart'ın kurumsal imajına ciddi bir darbe vurmuş ve şirketi cinsiyet eşitliği politikalarını gözden geçirmeye zorlamıştır. Walmart'ın her zaman düşük fiyatlar politikası, tedarik zincirinde zorlu koşullar yaratmıştır. Fiyat baskısı, üretimin Çin, Bangladeş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki düşük maliyetli fabrikalara kaymasına neden olmuştur. Bu fabrikalarda düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve güvensiz çalışma koşulları sıklıkla rapor edilmiş, bu da Walmart'ı etik dışı uygulamaları sürdürmekle suçlayan aktivistlerin hedefi haline getirmiştir. 2000'lerin başı ve ortasında Walmart'ın küresel bir perakende devi olma hırsı, farklı pazarlarda zorlu engellerle karşılaştı. Sam Walton'ın kırsal odaklı ABD stratejisi uluslararası pazarlara kolayca adapte edilemedi. Walmart, Almanya ve Güney Kore gibi büyük pazarlardan çekilmek zorunda kaldı. Almanya'da yerel perakende kültürü, rekabet ve sendika baskıları nedeniyle başarısız oldu. Güney Kore'de ise şirketin mağaza konsepti ve taze gıda stratejisi yerel tüketicinin beklentilerini karşılayamadı. Bu başarısızlıklar şirkete her pazarın kendine özgü dinamiklerine saygı göstermesi gerektiğini öğretti. 21. yüzyılın en büyük perakende tehdidi Amazon liderliğindeki e-ticaret oldu. Walmart, başlangıçta bu tehdidi yavaş algıladı ancak daha sonra hızlı aksiyon aldı. Fiziksel mağazaların devasa ağını ve lojistik yeteneklerini dijital dünyaya taşımak için agresif yatırımlar başlattı. Walmart, dijital dönüşümünü hızlandırmak için 2016 yılında çevrim içi perakendeci Jet.com'u 3,3 milyar dolara satın aldı ve e-ticaret operasyonlarını hızla ölçeklendirdi. Bu, Amazon'a karşı doğrudan mücadele etme kararlılığını gösterdi. Walmart'ın en güçlü silahı, 4700'den fazla fiziksel mağazada
mağazadan oluşan devasa ağıydı. Şirket, bu ağı bir rekabet avantajına dönüştürmek için Omnichannel modeline yoğunlaştı. Bu modelde mağazalar sadece satış noktaları değil, aynı zamanda çevrim içi siparişler için lojistik merkezleri ve teslim alma iade noktaları olarak kullanıldı. Bu strateji, özellikle gıda ve market alışverişi gibi hızlı teslimat gerektiren alanlarda Amazon'a karşı önemli bir avantaj sağladı. Bugün Walton ailesi, kurucularının mirasından devraldıkları devasa imparatorluğun geleceğini güvence altına alma görevini sürdürüyor. Ailenin temel önceliği, kurucunun vizyonunu ve iş kültürünü canlı tutmak ve aynı zamanda şirketi 21. yüzyılın zorluklarına hazırlamaktır. Walmart, çevresel sürdürülebilirlik konusunda büyük taahhütlerde bulunmuştur. Tedarik zincirinde sürdürülebilirliği teşvik etme, yenilenebilir enerji kullanımı hedeflerini büyütme ve atık miktarını azaltma çabaları, şirketin kurumsal imajını düzeltme ve operasyonel verimliliği artırma çabasının bir parçasıdır. Şirket, sendika karşıtı duruşunu sürdürse de artan kamuoyu ve siyasi baskılara yanıt olarak saatlik ücretleri arttırmak ve çalışanlar için kariyer yolları oluşturmak gibi adımlar atmıştır. Bu, rekabetçi iş gücü piyasasında yetenekli iş gücünü çekmek için de kritik bir zorunluluk haline gelmiştir. Walton ailesi, şirketin uzun vadeli stratejisini korurken artan kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik taleplerine yanıt vermek zorundadır. Aile, bu çabaları Walton Aile Vakfı aracılığıyla finanse etmeye devam etmektedir. Walton ailesi, servetlerini kamuoyunun gözünden uzak tutarak ve büyük hayırseverlik çabalarıyla, servetleriyle toplum arasındaki dengeyi bulmaya çalışmaktadır. Onların hikayesi, bir yandan Amerikan rüyasının zirvesini temsil ederken, diğer yandan bu rüyanın toplumsal maliyeti ve eşitsizlikler üzerindeki etkisi hakkında derin sorular sormamıza neden olmaktadır. Sam Walton'ın eski mütevazı kamyoneti, dünyanın en zengin ailesinin tutumluluk ahlakının bir simgesi olarak kalmıştır. Bu ailenin ve kurdukları perakende devinin geleceği, sadece perakendenin değil, aynı zamanda Amerikan kapitalizminin ve küresel ticaretin geleceğini de şekillendirmeye devam edecektir. Walton ailesi, perakende sektörünün baskın gücü olarak kalmaya devam ederken, onların hikayesi, ticari deha, amansız rekabet, teknolojik devrim ve tartışmalı kurumsal davranışların karmaşık bir kesişim noktasıdır. Onlar hem hayranlık uyandıran bir başarı örneği, hem de modern ekonomik hayatın eleştirel bir inceleme konusudur.